Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu monstera yaprağının yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş oluyor. Bu şekilde rahatlıkla bükebiliyorsunuz dilediğiniz yöne. Düz de kullanabilirsiniz, nasıl isterseniz. Malzemelerimize baktığımızda ben koton ip tercih ediyorum. Pamuklu ip kullanıyorum. Tığımız 3 numara 2,2 milim tığ. Telimiz, sap kısmı için telimiz var bu şekilde. Sonrasında şu üst kısmı için yaprağımızın sabit durması için tel kullanıyoruz. Burada da şu şekilde benim 1 milimlik bir telim var. Yaklaşık 1 milim. Bunu kullandım. Siz ince teliniz varsa onu ikiye katlayarak da kullanabilirsiniz. Kalın tel almak istemiyorum derseniz ikiye katlayarak kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde şu sap kısmına ipimi sabitlemek için de az bir miktar sıcak silikon kullanıyorum. Bu şekilde. Yapımı gerçekten basit ama zaten ben anlatırken üst kısımda neler yaptığımı yazıyorum. Onları kaçırdığınız yer olursa oraları takip etmenizi öneririm. O kısımları takip ederek örerseniz kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel ve basit bir tarif. Şimdiden kolaylıklar diliyorum hepinize. Evet, zincir yaparak başlıyorum. Şimdi hemen zincir başlangıcımı oluşturuyorum. Bu şekilde oluşturdum. 24 tane zincir çekiyorum. Zincirleri çok sıkı tutmayalım burada. Gerilmesin. 2, 3, 4, 5. Ya çok gevşek de olmayacak, çok sıkı da olmayacak. Ona göre ayarlayın. Normalde sıkı örüyorsanız biraz daha gevşek örmeye çalışın. Ona göre kaç oldu? 2, 4, 5. 24'e tamamlıyorum bunu. 6, 7, 8, 9, 10 ve 24. Şimdi 24 zincirimi çektim. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanına sondan ikinci zincirime yani batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde ikisini birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir yana bir tane daha. 3 tane yan yana sık iğne yapmış olduk. Şimdi tığımın başına doluyorum. Yan zincire bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekli trabzan yani. Battım. Şu şekilde 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çektim. Şimdi yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım bir kere. Hemen yan zincire batıyorum. Bakın şu şekilde battım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İki seferde çekiyorum bunu. İkişer ikişer yani. İkisini bir çektim. Kalan ikisini de bir çektim. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir yana üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi bir tane doluyorum tığımı. Bir yana yarım trabzan yapıyorum bir tane. Üçünü birden çektim. Tekli trabzan yaptık. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum yan yana. 3 tane. Bir yana, 2, bir yana, 3. 3 tane sık iğne yaptık. Evet. Şimdi bu şekilde oluştu. Bunu şöyle ters çeviriyorum. İpim arkada kalacak şekilde tutuyorum yani. Burada hemen bakın. Şu son yaptığımız sık iğneydi. Son yaptığımız sık iğnenin bir yanına. Son yaptığımız atlıyoruz. Şu şekilde. Bir yana geçiyoruz. Bir yana battım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Şimdi burada şu alttaki ilmekleri sayarak batacağız. Ama 4 tanesini atlayarak batmamız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeği atlıyorum. Şu şekilde bakın. 1. Şuradan daha iyi görünüyor. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü atlayıp şuraya batıyorum direkt.
Evet, buraya battım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Yan taraftaki ilmeğe. Şu şekilde ipimi direkt çekiyorum yani. Evet. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yine örgümü ipim arkada kalacak şekilde şöyle çeviriyorum. Şimdi zincirlerin üzerlerini dolduracağız sırayla. Evet. İlk olarak ama şurada bakın son yaptığım ilmek kaydırmanın yan tarafına bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ipimi direkt çekiyorum. Oradaki bağlantı noktası. Şimdi hemen zincirlerin üzerlerini doldurmaya başlayabiliriz. Bakın hemen şuraya ilk zincirime boşluktaki bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi tığımı doluyorum. Kalan zincirlerimin üzerine 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Hepsinin üzerine teker teker yapıyoruz yani. Hemen yan zincirime geçtim. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden çekiyorum. 1. Yan tarafa geçiyorum. 2. Yan tarafa geçiyorum. 3. Yan tarafa 4. Ve son zincirim bakın şurada. Son zincirime de batıyorum. Ve 5. 5 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi hemen şu şekilde bakın şurada bir tane batma noktam var. Şu dönmeden önce yaptığımız kısımda. Hemen şurası. Buraya da bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tığımı bir kere doluyorum. Şurada hemen şuraya batıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Şurada boşluk var ya, boşluğun üstünde şuradaki noktaya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve şuradaki boşluğa da bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şuraya yarım trabzan. 3 tane daha yarım trabzan yapmış olduk yani. Şimdi hemen zincirlerimin üzerine doldurmaya devam ediyorum burada. Zincirlerin üzerlerine geçiyoruz şimdi. Hemen yan taraftaki zincire, şu boşluk görünen yerin yan tarafındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Yan tarafa bir tane sık iğne. Bir yana bir tane daha sık iğne. 3 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi örgümü şu şekilde çeviriyorum yine. Böyle böyle çevirerek ilerliyoruz. Bir önceki sıramızda yaptığımız gibi hemen şuradaki ikinci ilmeğime bakın. Son yaptığımıza değil de onun bir yanına batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada saymaya başlıyoruz. Alt sırada da atlamıştık ya, atlayarak batmıştık. Burada da yine öyle. Bu sefer 5 tane atlıyoruz. 5 ilmek atlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane atladım. 6.'ya batıyorum. Şu şekilde. 6. ilmeğime battım. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir yana geçiyorum. Aynı şekilde oraya da ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane yan yana ilmek kaydırma yapıyorum yani. Şu şekilde örgümü çeviriyorum. Şimdi burada da bakın hemen şöyle görünüyor ya. Şu ikinciye son yaptığımızın yanındaki ilmek kaydırmama, yani öyle söyleyeyim. Son yaptığım yanındakine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Artık zincirlerin üzerlerini doldurmaya başlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ilk zincirime. Daha sonra yarım trabzanla devam ediyorum. Bütün zincirlerin üzerine yarım trabzanla dolduruyorum. Toplamda 7 tane yarım trabzan yapmış olacağız. Başlayalım. 1, yan tarafa 2, ve son zincirimdeyim bakın.
Şuraya 7. Evet. 7 tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi şu kısımları doldurmaya geçiyoruz. Şurada 2 tane ilmeğim görünüyor. Bu şekilde ilk baştakine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yine hep yarım trabzana dolduruyoruz buraları da. Yarım trabzan. Yan tarafta yine bir tane daha var bakın. Buraya da yarım trabzan. Hemen alt sırada da gösterdiğim gibi şurada şu boşluğun, bakın şu boşluğun hemen şurasında. Şöyle göstereyim. Şuraya batıyorum. Bir tane yarım trabzan yine ve oradaki boşluğuma bir tane yarım trabzan. 4 tane daha yarım trabzan yapmış olduk yani zincirlerin üzerinden sonra. Şimdi şu zincirlerimin üzerine 3 tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın hemen şu boşluğun yan tarafındaki zincirden devam ediyorum. İlk sık iğnem 1, yan tarafa 2, bir yana 3. Bakın bu şekilde oluşmaya başlıyor. Gördünüz mü? Şimdi örgümü yine şu şekilde çeviriyorum. Böyle. Üçüncü kısma geçtik. Bakın birini yaptık. Bir boşluğumuzu yaptık. İkinci boşluğumuzu yaptık. Şimdi üçüncü boşluğumuzu yapacağız. Burada da yine şu son yaptığımızın yanına batarak sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Evet. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yine şuradan sayıyoruz. Teker teker. Burada 9 tane atlayacağız. Hemen sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane atladım. 10. ilmeğime batıyorum. 9'unu atladık. 10'uncuya ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir yana bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın hep aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Atlıyorum sayarak. Battığım yere yan yana 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Önceki sıralarda da aynısını yapmıştık. Hep bu işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi yine ipimi şu şekilde çeviriyorum örgümü. Şurada bakın son yaptığım ilmek kaydırmanın bir yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen şuraya bakın. Şöyle şuraya batıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi zincirlerin üzerlerini doldurmaya devam ediyorum. İlk zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra kalan zincirlerimin üzerlerini yarım trabzanla tamamlıyorum. Burada toplamda 9 tane yarım trabzan yapmış olacağız. Hemen bir tanesinden başlıyorum. 1, yan tarafa 2, ve sonuncudayım. Son zincirimdeyim yani. 9. Evet. 9 tane yarım trabzanımı yaptım. Yine şuraları bakın 2 tane kaldı. 2 tane burayı da dolduruyorum. Şu şekilde görünüyor mu? 2 tane burada kaldı ilmeğim. Bunları da bir tane buraya yarım trabzan, bir tane hemen şu tepeye bakın. Buraya yarım trabzan batıyor. Bir tane ipimi doluyorum. Bir tane şuraya yine yarım trabzan. Bir tane de şuradaki boşluğa yarım trabzan. 4 tane daha yarım trabzan yapmış olduk. Şimdi yine aşağıdaki gibi 1, 2, 3 tane sık iğne ile zincirimi dolduruyorum burada da. Yan yana 1, bir yana 2, bir yana 3. 3 tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde 3. boşluğumu da oluşturmuş oldum. Şimdi yine ipimi şöyle çeviriyorum örgümü. 4. boşluğuma geçtim. Burada aynı şekilde yine sık iğne yaparak başlıyorum. Sondan ikinciye bir tane atlıyoruz yani. İlmeğimizin olduğu ilmeği
Bakın şu ipimizin olduğu ilmeği atlıyoruz. Bir yana geçiyoruz. Bir tane sık iğne. İpimi doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan. Burada 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, yine saymaya başlıyorum. 10 tane atlayacağım. 10 ilmeğimi birden atlayacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini atladım. Hemen 11.'ye batıyorum. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Yine yan tarafa bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Örgümü şöyle çeviriyorum. Tamam mı? Burada yine bakın şöyle çevirdim. Son yine ilmek kaydırma yaptığım yere, son yaptığımın yanına bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Evet. Zincirlerimin üzerlerini doldurmaya devam ediyorum. İlk zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer zincirlerimin üzerini yarım trabzanla dolduruyorum. Burada toplam 11 tane yarım trabzan yapmış oluyoruz. Birinciden başladım. 1 yan tarafa, 2 ve 11. yapıyorum. Son zincirimdeyim. 11. Şimdi yine şu kalan ilmeklerimi de yarım trabzanla dolduruyorum. Bir tane buraya, bir tane buraya, 2 oldu. 4 tane daha yarım trabzan yapmış oluyorduk. Aynı işlemleri tekrarlıyorum burada da. Bir tane şu noktaya ve bir tane de şurada görünen boşluğa yarım trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Zincirlerin üzerine geçiyoruz yine. Bir yana 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şu şekilde örgümü çeviriyorum. Bakın dördüncü boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4. Şimdi son boşluktayız. 5.'deyiz. Aynı şekilde bir yana batıp sık iğne yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yan tarafa yarım trabzan yapıyorum. Ve burada 14 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sayarak devam ediyoruz. 11 tane ilmeğimizi atlıyoruz burada. Hemen saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane atladım. Şu şekilde 12.'ye batıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şu şekilde bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Evet. Örgümü bu şekilde çeviriyorum. Yine şu hemen bakın şuraya, şu kısma ilmek kaydırma yapıyorum. Battım. Zincirlerimin üzerine doldurmaya başlıyorum. İlk zincirime sık iğne yapıyorum. Kalan zincirlerimi yarım trabzanla dolduruyorum. O da toplam 13 tane yarım trabzan yapmış oluyoruz. Hemen ilkinden başladım yine. 1, yan tarafa 2. Bu şekilde 13'e tamamlıyorum. Evet, son zincirimi de tamamlıyorum. 13. 13 tane yarım trabzan yaptım. Şurada kalan 2 ilmeğimi de yarım trabzanla dolduruyorum. 1, bir yana 2. Evet. Tığımı doladım. Şuradaki noktaya yine bir tane yarım trabzan ve boşluğa, şurada görünen boşluğa batıyorum. Bir tane yarım trabzan. Evet, bu şekilde yarım trabzan, 4 tane daha yarım trabzan yapmış oldum. Bakın şurada son bir tane zincirim kaldı. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde ilk yarımı bitirmiş oluyorum. Toplam 5 tane boşluğumuz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsinde aynı işlemleri yaparak ilerledik. Sadece sayıları arttı. Bu şekilde.
Şimdi ikinci yarımıza geçeceğiz. Evet, şimdi örgümüzün ikinci yarısını yapmaya geldik. Burada şu kısımda bakın. İlk başta zincirlerin üzerlerini doldurarak ilerledik ya. Burada da kalan zincirlerin üzerlerine batarak şu uç noktaya kadar geleceğiz. Onun için de hemen şurada son yaptığım sık iğnenin, bakın son yaptığım neresiydi? Hemen şurası değil mi? Biz şuraya batacağız. Bir yanına batmış olacağız. Yani buraya batmıyoruz. Bir yanındaki zincir boşluğuma batarak ilerliyorum. Toplamda 22 tane sık iğne yapacağız şu uç noktaya gelene kadar. Hemen başlayalım. Son yaptığım atlıyorum. Bir yana batıyorum. Bakın şuraya battım. Bir tane sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğne. Bu şekilde zincir boşluklarını doldurarak ilerliyorum. Üçüncü sık iğne. Bakın hemen şuraya. Dördüncü sık iğne. Bu şekilde toplam şu uç noktaya gelene kadar 22 tane sık iğne örüyorum. Tamamlayıp gelelim. Evet, 21. Sonuncuyu yapıyorum. Hemen şuraya bakın. Şu şekilde 22. 22 tane sık iğne ile bu kısmı da tamamladım. Şimdi şurada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine, başlarken sık iğne ile başlamıştık ya. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Şu şekilde ikinci yaptığım zincirime ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle. Örgümü böyle çeviriyorum yine. Bu şekilde bakın. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde şurada ne yaptıysak, ilk başta ne yaptıysak bu tarafta da aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Hemen şu sıradaki ilmeğimden, bakın sıradaki sık iğnemden batıyorum. Yan yana 3 tane sık iğne yapacağız. Battım. Bir yana geçiyorum. Şuraya 2. Bir yana geçiyorum. 3 tane sık iğne. Başına doluyorum bir kere tığımın. Bir tane yarım trabzan. Tığımın başına doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 1, 2 ve 3. Yine tığımın başına bir kere doluyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum yan tarafa. Bu şekilde. Şimdi 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, yan tarafa 2, bir yana 3. Bu şekilde. Nasıl yapıyorduk? İpimizi arkada tutarak şu şekilde çeviriyorduk örgümüzü. Evet, bakın. Oluşmaya başladı ikinci kısmımızda. Burada hemen son yaptığımız sık iğnenin bir yanına batarak şurada bir tanesini atlıyorduk. İkinciye batıyorduk. Aynı şekilde battım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu ilmekleri sayarak ilerliyoruz. 4 tanesini atlıyorduk. 1, 2, 3, 4 tane atladım ve 5.'ye batıyorum. Bu şekilde battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve bir yana da ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bakın. Sonrasında yine örgümü şöyle çeviriyorum. Evet. Tek geri döndük yani. Tekrardan şuraya hemen son yaptığım ilmek kaydırmanın bir yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Şuraya bakın, hemen şu kısımdaki bağlantı noktasına ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane ilmek kaydırma. Şimdi zincirlerin üzerini doldurmaya başlıyoruz. İlk zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 5 tane zincirim kalıyor. Bunların üzerlerinde yarım trabzanla dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 ve son zincirime 5.
5 tane yarım trabzan yaptım. Şurada bir tane ilmeğim kalıyor. Şurada hemen şöyle göstereyim. Son yaptığım zincirin yanında bir tane ilmek kaldı. Ona da bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki son yaptığım yerin altında, bakın alt kısmında, bu noktaya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımı bir kere doluyorum yine. Hemen bunun dip kısmına, bu noktamı bakın şu şekilde, şu kısma bir tane, bunu daha net göstermek istiyorum, bir dakika. Şöyle örgüm böyle duruyor ya, bakın. Şu noktaya. Şu, bakın şöyle açınca daha net görünüyor. Oradaki boşluğa da bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 yan ilmeğe 2 yan ilmeğe 3. Dediğim gibi bu tarafta ne yaptıysak aynı işlemi bu tarafta da tekrarlıyoruz. Şöyle şuradaki boşlukların karşılıklı birbirine denk gelmesine dikkat edin. Aşağıda ya da yukarıda olmasın. Ona dikkat ederek örün. Başlangıcınızı yapın yani. Aynı şekilde bu kısımda ne yaptıysak burada da aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 5 tane boşluk oluşturuyoruz. Sonrasında orada buluşalım. Üst kısmı tamamlayacağız. Evet. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi şu ilk baştaki ilmeğime batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu şekilde oluştu yaprağımızın ilk kısmı. Bakın tam boşluklar karşılıklı gelecek şekilde oluşturuyoruz. Sayılara dikkat edersek oluşacaktır. Şimdi bu tarafı bakın, iki tarafı da bakın. Şu şekilde hangi taraf size daha düz gelirse oradan örmeye devam edin. Ben baktığım zaman bana bu taraf daha düz geldi. O yüzden örgümü bu şekilde çevirdim. Şimdi bu sırayı telle örüyoruz. Hemen telimi aldım. Telimizle yine etrafına ölçerek yapalım. Ayarlayalım. Kısa kalmasın. Şu şekilde tutuyorum. Şu alt kısmını, uç kısmını daha doğrusu kıvırıyorum. Daha rahat örebilmek için. Evet, şu şekilde tutuyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. Hemen battım. Bu şekilde bütün kenarı sık iğne yaparak hiç artırma, azaltma hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğne yapıyoruz. Telimizi sabitlemiş oluyoruz. Buraya. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerini sık iğne ile dolduruyorum. Telle birlikte. Bu şekilde bakın. Hepsini sık iğne ile tamamlıyorum. Şöyle oluyor. Burada şu noktalarda bakın, şuralar biraz sizi zorlayabilir. Buralarda eğer zorlanıyorsanız batmaya, tığınızı bir numara küçültebilirsiniz. 2.2 kullanıyorum. 2 milim kullanabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Önemli olan teli sabitlemek burada. Zorlanırsanız bir numara küçültün. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz. Bitmiş halimizde böyle oluyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında artık telimize sabitleyebiliriz. Tamamlayalım, gelelim. Evet, bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen sap kısmında takalım. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şurası zaten uzun bırakmıştık ya. Burayı şu şekilde telime böyle tutuyorum. Sonrasında sarıyorum. Başka hiçbir işlem yok zaten. Bunu sadece şu kısımda, bakın şurası siyah telimizin kısmı var ya, şurada. Telimizin o üst kısmının görünmemesini istiyorum. Oraya ipimi şu şekilde getirerek sarıyorum. O tel kısmı görünmesin diye. Evet. Bu şekilde sararak şu uç noktaya kadar geliyorum. Evet, uç noktaya geldim. Buraya bir miktar sıcak silikonumdan sıkıyorum ve ipimi sarıyorum. Sonrasında kesiyorum. Evet.
şekilde hazır gördüğünüz gibi. Şöyle şu şekilde buketlerinizde istediğiniz şekli vererek kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rahatlıkla kıvrılabiliyor. Bu şekilde. Düz de kullanabilirsiniz. Tercih sizin, nasıl isterseniz artık. Çok hoş oldular. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapabilirsiniz. Kolaylıkla sayıları takip ederseniz dediğim gibi rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı için beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz çok önemli. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.